Hristiyan ahalinin ileri gelenleri Ertuğrul'a hayli itibar eder. Ona kayıtsız şartsız itaat etmişler. Ben çok kale idare ettim Aydoğmuş. Bunların dilinden iyi anlarım. Bize daha fazla sadık olacaklar. Tez vakitte huzuruma çağırın ki... ...onlar da artık Ertuğrul'un olmadığını bilsinler. Destur var mıdır? Gel. Söyle. Süleyman Şahoğlu Sungur Tekin geldi. Sizinle görüşmek ister. Konuşacak bir şeyim yok. Söyle geri gitsin. Komutanımızın gırtlağına hançer dayadı. Ne? Ya benimle görüşür ya da komutanının gırtlağını kesip vuruşa vuruşa kapıyı kırar girerim dedi. Kime meydan okuduğunu sanır. Canına mı susamış? Şimdi gidip hepsini kılıçtan geçireceğim. Dur! Yeterince kan döküldü. Hadsizliğin hesabını sonra görürüz. Söyleyin şuna gelsin. Yolunuz açık olsun Haymana. Sağ ol kızım. Yiğit oğlum. Kurt bakışlı. Kardeşin savcı sana emanettir. Ona gözün gibi bakasın. Sen merak etmeyesin ana. Haymana. Kızım. Al çiçek. Gündüz'üm. O dağ da sana emanet. Tamam mı yiğidim? Sen merak etmeyesin nene. Allah'a emanet olasın. Kardeşim. Ay maşallah benim yiğidime. Biz Konya'da, siz de burada hainlerle mücadele edeceksiniz. Zalimler er ya da geç cezalarını çekecekler. Allah yardımcınız olsun Halime. Sungur Tekin obanın beyidir. Onun sözünden dışarı çıkmayasınız. Hadi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Bismillah. Haydi. Ertuğrul Bey'in kılıç hakkı olan kaleye zorbalıkla kurulmuşsun. Ben buraya Emir Saadettin ve Atabey Altunoba'nın emriyle geldim Sungur Tekin. Devletin uç beyi Ertuğrul Bey'dir.
bu toprakları kılıç hakkıyla ve sultanın fermanıyla almıştır. Emir Saadettin emri, sultan fermanından daha mı yücedir ki sen burada ahkam kesersin? Emir Saadettin Hazretlerinin adını destursuz alma ağzına. Yoksa senin o dilini keserim. Sen kardeşinin sultanımızı katlettiğini işitmedin herhalde. Sultanı öldürmekten zindanda. Belasını bulacak. Bunların hepsi iftiradır. Git derdini sarayda yeni sultanımıza. Kardeşinin katlettiği sultanın oğlunu anlat o vakit. Bu kalede, bu topraklarda gayrı benim hükmümdedir. O kadar. Ertuğrul Bey'in hala zindanda olduğunu söylersin. O vakit hükmü verilmemiştir. Suçu kesinleşinceye kadar kimse onun elinden haklarını alamaz. Sen de mi devlet buyruğuna karşı gelirsin? Bu devlet değil, zorba düzenidir. Ertuğrul Bey'in hakkını zorbalara yedirmem. Zindana attığın o 3 yiğidimizi de sana bırakmam. Ertuğrul Bey'in yokluğunda onun vazifesini yerine getirecek biri varsa o da bütün kayılar adına benim. Sen değil. Ertuğrul'un zehirli dilini en iyi ben bilirim. Bir kez yürekte kök saldı mı söküp atmak ne mümkün. Zindanda zincire bağlıyken öldürmesi en kolay. Tez zamanda halledelim bu işi. Asla. Ertuğrul'un ispat edebileceği hiçbir şey yok. Sultanımız da Ertuğrul'un laflarına kanıp anasını itham etmeyecektir. Herkes için de böyle bir şey yaparsa bu onun sonu olur. Emir Saadettin doğru söyler. Yarın bu iş bitecek. Sultanın içini kemiren bütün şüpheler dinecek. Şimdi biz devletin yeni nizamını konuşalım. Her şey hazır Mahperi Hatun. Ordudaki en aşağı rütbeden subaşılığa, saraydaki ahır emirliğinden pervaneliğe ve hatta adalet divanına kadar her yere adamlarımızı yerleştireceğiz. Bunlar bize sorun yaratmazlar inşallah. Merak etmeyesin Altunaba. Hepsi hususi yetiştirilmiş sadık adamlardır. Bugün yerleştireceğimiz bu nizam devleti asırlarca idare edecek. Bir de Türk obaları meselesi var. Çok sevdikleri Sultan Alaaddin Keykubat öldü. Üstüne bir de çok sevdikleri Ertuğrul ve Kılıç Arslan ölünce isyana kalkışabilirler. Gayrı güç bizde. İstersek çadırlarından başlarını bile çıkaramazlar. En ufak bir harekette hepsini ezer geçeriz. Bütün kayıların adını mı konuşursun? Bütün kayılar adına. O vakit devlet buyruğuna karşı gelmekten seni de bütün kayıları da çiğnerim. Sen eğer Ertuğrul Bey'in hükmü kesinleşmeden Artuk Bey'i, Turgut Bey'i ve Bamsı Altbaşı'nı idam edersen biz bütün kayılar bir olup bu kaleyi senin başına yıkarız. O vakit bütün oba beyleriyle birlikte gel kaleye. O 3 haini nasıl sallandıracağımı görürsünüz. Benden günah gitti. Sakın! Sakın yanlış bir şey yapma Sungur Tekin. Bütün Süleyman Şahoğulları'nın kanına bulaştırma elime. Kaya obalarını başsız bıraktırma bana. Buraya yeni geldin. Kardeşinle bir olduğunu düşünmek istemem. Kimlerin elinde sultanın kanı varsa
Sen onlara kulluk etmektesin. Akacak kan damarda durmaz. Sultanımızın canına kıyanlar kendi kanlarında boğulacaktır. İnşallah sen de onlardan biri değilsindir. Kapan! Şimdi gidin. Evvela sultanımızla konuşup tez bir hükme varması için onu ikna edeceğim. Bakalım Gıyasettin'imin adalet temaşası nereye varacak? Bir de kayılar meselesi var. Devletin en hassas uç yeri onların tahakkümü altında. Türk beyleri kayıtsız şartsız Ertuğrul'a itaat ederler. Ertuğrul öldükten sonra orası çok karışacak. Merak etmeyesin Altunaba. Kaledar Günalp Bey, Karacahisar'da vazifesinin başına geçti. Ordusuyla Karacahisar'ın üzerine bir atmaca gibi çökmüştür. Bundan gayrı uç yeri onunla ihya olacak. Başını kaldıranın onun sivri pençelerinden kurtulması mümkün değildir. Katiller! Sultanımızı da siz öldürdünüz. Devlete isyan edenin sonu bu soysuz gibi olacak. Şimdi bana diyesiniz. Sultan Gıyasettin'in tahta geçmesine isyan edenlerin başında kim vardı? Sultan Alaaddin'in vasiyetine, Veliaht Kılıç Arslan'a ve devlete sadık olan herkes. Günalp, sevgili yiğit evladım, sadık kaledarım. Bakıyorum ahlattan elin boş gelmemişsin. Sultan Gıyasettin'e isyan edenleri de getirmişsin bana. Emir Hazretleri, çok şükür ki sizi itibarınız tertemiz vazifenizin başında buldum. Sultanımız Gıyasettin'in masum olduğumu anlayacağına zerrece şüphem yoktu. Allah mazlumların yanındadır. Çok şükür. Günalp, evvela sana mühim bir vazife vereceğim. Başım üstüne. Haysiyet celladı Ertuğrul yakında cezasını bulacak. Lakin Karacahisar'da bıraktığı çetesinden hesap sormak da sana düşer. Ertuğrul'un uç beyliğine sen kurulacaksın. Devletimiz namına Ertuğrul'un işbirlikçileri olan Artuk, Bamsı, Turgut hepsi idam edilecek. Gereğini yapacağım. Âlâ. Katil! Her pisliğin arkasında sen varsın zaten. Lanet olası! Uğursuz! Bunlarla vakit kaybetmeyesin Günalp. İmdi doğru Karacahisar'a git. Sultanımız da ben de sana güveniriz. Emrin başım üstüne. Gidelim. Kimsenin
Emir Saadettin'e dil uzatmasına müsaade etmeyeceğim. Ben bu devleti korumak için yemin ettim. Ölsem de bu yeminden vazgeçmeyeceğim. Karacahisar'a gidiyoruz. Âlâ. Emir Saadettin'in gereğini yapacağını işittin Hatunaba. Şimdi gidin. Sultan Gıyasettin'in büyük adalet temaşası başlasın. Kapı. Siz... Ben sizi tanıyorum. Ben... Sizi rüyamda görmüştüm. Lakin bu çok zor. Bu imkansız. Yoksa gene rüyada mıyım? Senin gönlüne ari bir iman dolduran, sana yeniden pir upak bir hayat veren Rabbimize zor yoktur evlat. Bu ne kadar büyük bir şeref. Allah'ın böyle güzellikleri neden bana bahşediyor? Bizler ancak Rabbimizin önünde diz çökeriz. Müminler ancak kardeştirler. Ayağa kalk. Kucaklaşalım Ahmet kardeşim. Otur evlat. Yaralı olduğunu işittim. Şimdi nasılsın? Çok iyiyim efendim. Sağ olun. Yaralarım ağırdı. Çok acı çektim lakin şimdi iyiyim. Alpler sağ olsunlar. Bana çok iyi baktılar. Bana Kur'an-ı Kerim bile okudular. Bu benim ruhuma, bedenime, yaralarıma, acılarıma bile iyi geldi. Maşallah, maşallah. Senin bu ahvalin bana Hazreti Ali Efendimizin bir hadisesini hatırlattı. Bir cenkte Hazreti Ali Efendimizin bacağına bir ok saplanmış. Ok kemiğe kadar dayanmış. Bir türlü çıkarılamamış. Hazreti Ali Efendimiz çok acı çekiyormuş. Hekim
Bu ancak acıyı hissettirmeyecek bir ilaç verilirse çıkartılabilir demiş. Hazreti Ali, ilaca ne hacet? Ben namaza durunca oku çıkartın demiş. Nitekim Hazreti Ali namaza durmuş. O namazdayken oku kuvvetle çekip çıkarmışlar. Hazreti Ali namazda öyle bir vecd içine girmiş ki namazı bitince oku çıkardınız mı diye sormuş. Oysa ok çoktan çıkarılmış. İşte Ahmet evladım, bizim için ruha ve bedene lazım olan şifanın özü namazda ve Yüce Kur'an-ı Kerim'in zikrindedir. Namazı öğrenmek benim de aklımda ve kalbimdeydi. Ancak yaralarım çok ağırdı. Bu anlattığınız hadise beni çok etkiledi. Namaza karşı olan isteğimi alevlendirdi. İnşallah Allah'ım bana da namaz kılmayı nasip eder. Amin. Efendim, benim bedenimdeki acı dinmiştir fakat Ertuğrul Bey için endişe ederim. Onun başı dertteyken böyle durmak çok zor gelir. Başına bir hal gelecek diye korkarım. Hayrola evlat? Ne olmuş Ertuğrul Bey'e? Sultanın ölümünden mesul tutulup zindana atıldı. Yarın hükmü verilecek. İdam cezası verilecek diye korkarım. Devlete karşı gelmemek için burada durup böyle bekleriz lakin zorumuza gider. Vay. Ertuğrul Bey gibi devletimize ve sultanımıza birçok hizmeti bulunmuş bir yiğide bu zulmü nasıl reva görürler? Belli ki makam hırsıyla gözü kör olmuş kişiler devletimizi kuşatmışlar. Burukları kararmış kişiler alem-i İslam'ın hamisi olan Selçuklu Devleti'ne zarar verecekler. Allah bunların şerrinden devletimizi muhafaza eylesin. Amin. Gün gelir, devran döner evlat. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Hakikat şu ki Allah'ın hesabına karşı gelmeye kalkışanlar helak olacaklar. Helak olacaklar. Helak olacaklar. Ana. Ne vakit bu saraya gelsem içime bir kasvet dolar. Burada ne acılara göğüs gerdim. Lakin bilir misin? Hiçbiri bu kadar zor gelmedi bana. İmdi Ertuğrul'um zindandayken o taş duvarlar üzerime yıkılacak gibi olur ana. Yüreğim darlanır. Ah benim güzel kızım. Lakin sabırlı olmalısın. Her darlığın ardından bir ferahlık gelir mutlaka. Allah'ım Ertuğrul'a bir çıkış yolu gösterecektir.
İnşallah ana. Buraya Ertuğrul'un masum olduğunu söylemeye geldiyseniz beyhude. Dönüp gidesiniz. Mahperi Hatun. Ertuğrul Haşmetli Sultanımızı bizden koparmışken siz hangi yüzle huzuruma çıkmaya cüret edersiniz? Mahperi Hatun. Ertuğrul Bey'in suçu henüz ispat edilmemişken ona da bize de bu ettikleriniz reva mıdır? Ah, doğru söylersin Halime Hatun. Sizi sırça köşklerde ağırlamalıydık. Mahperi Hatun, Ertuğrul Bey nice vakittir sultanımız için canını ortaya koyar. Devletimiz için fetihlere yürür. Devletimize ve sultanımıza olan sadakati herkes tarafından bilinir. Ertuğrul Bey'in sultanımızın canına kastettiğini söylemek hakikate zulmetmektir. Alpleriniz de, beyleriniz de, siz de Ertuğrul'a kanmışsınız. Onun kibrini ve hırsını görememişsiniz. Oğlun olduğu için kabullenmen zordur belki. Lakin Ertuğrul, sultanımızı bizden koparan bir haindir. Ve cezası tez vakitte verilecektir. Mahperi Hatun. Ertuğrul Bey kibir ve hırsla hareket etmez. Hem sizin bu suçu ispat edecek bir deliliniz var mıdır? Bunların hepsi kuru bir iftiradır. Emir Saadettin'in oyunlarıdır. Kendi üstündeki kara lekeyi Ertuğrul Bey'imin üzerine bulaştırmak ister. Sizler de bu oyuna alet olmaktasınız. Emir Saadettin, devletine hizmetleri herkesçe bilinen önemli bir kişidir. Sultanımıza yakın olduğu için Ertuğrul onun makamına göz dikti. Bir Keferi'nin sözleriyle sultanımızın aklını karıştırmaya çalıştı. Lakin başaramadı. Şimdi adalet tahakkuk edecek ve Ertuğrul ibreti alem için idam edilecek. Ertuğrul Bey'in derdi ne bir avuç toprak ne de makamdır Mahperi Hatun. O yalnız hakkın önünde eğilir, yalnız hakkın davasına hizmet eder. Lakin görürüm ki sen dahil bu saraydaki herkes makam mevki önünde eğilirsiniz. Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Hadsiz. Tez sarayımdan defolun. Yoksa Ertuğrul'la birlikte sizi de dar ağacında sallandırırım. Ertuğrul Bey'imiz bu haldeyken bizim canımızdan pervamız yoktur Mahperi Hatun. Mahperi Hatun, biz buraya Ertuğrul Bey'in masum olduğunu söyleyip size yalvarmak için gelmedik. Biz zindana varıp helallik almak için geldik. Şimdi Ertuğrul Bey'i görmemize müsaade edin. Sultanımın canına kıyan bir hainin değil anasıyla hatunuyla görüştürmek, önüne bir kap aş, bir kap su verilmesine dahi müsaadem yoktur. İmdi tez huzurumdan çıkıp sarayı terk edesiniz. Hadi kızım. Baksana. Yüreği taşlaşmış. Ne sözümüzü dinler, ne acımızdan anlar. Nöbetçiler! Tez bunları huzurumdan alasınız.
saraya adımlarını dahi atmayacaklar. Senin ne haddine be hatun ev sürmek? Biz kendimiz gideriz. Yarın hükmünü vereceğim Ertuğrul. İkimiz de sırf bunu söylemek için beni huzurunuza getirmediğinizi iyi biliriz sultanım. İçinizdeki adalet duygusu örselenirken benden medet umarsınız. Sana bir teklifte bulunacağım Ertuğrul. Eğer suçunu itiraf edersen, o bana ve babamın verdiği haklara dokunulmayacak. Sultanımızı öldürdüğümden emin olaydınız, beni Konya'ya getirmez, tahta çıktığınız Kayseri'de işimi çoktan görürdünüz. Mahperi Hatun'la Altun Aba'nın babanızın katili Saadettin Köpek'le işbirliği yaptığını kabul etmek istemezsiniz. Yeter! Anama iftira atmaktan vazgeçesin Ertuğrul. Bu sana son ikazım. O halde ben de sizi babanızın katiline götürecek bir malumat vereceğim. Babanızın çaşnıgiri Nasurettin Ali. Saadettin'in emriyle sultanımızın yemeğine zehir koyan oydu. Babama çok yakındı. Senelerdir onun yanındaydı. Şimdi de kelleni kurtarmak için ona mı iftira atarsın? Yarın onu hükmünüzü vermeden önce huzurunuza getiresiniz. Madem beni adaletle yargılamak istersiniz, Çaşnıgir'e diyeceklerimi herkes duysun isterim. Neden ondan şüphe edersin? Bilirim ki Çaşnıgir Nasurettin Ali vaktiyle Emir Saadettin'in kölesiydi. Onu saraya sokan da, babanızın yanında tutan da Emir Saadettin'di. Dediğini yapacağım Ertuğrul. Hala itiraf edip babanı kurtarabilirsin. Yalanla ne adalet ne de devlet abad olur. Evvela siz bunu öğrenesiniz sultanım. Obamın ikbali için bugün yalan söylersem, yarın o yalanın zehri daha büyük acılar açar başımıza. Evlatlarıma, kayılara böyle kirli bir miras bırakmayacağım. Sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Adalet üzere olasınız sultanım. Sakın ola babanızın katillerinin elinde murdar olmayasınız. Yalan. Senin söylediğin her söz yalan. Hala beni kandırmaya çalışırsın. Anam masum. O asla babamı öldürmez. Hala şüpheleriniz var içinizde bilirim. Siz de sultanımız gibi yiğit ve adilsiniz. Genç yaşta kimsenin yüklenemeyeceği büyük bir yük aldınız omuzlarınıza. Bu yükün altından hakkıyla kalkabilmeniz için adil olasınız. İnanırım ki içinizi kemiren şüpheler sizi hakikate götürecektir. Götürün bu adamı huzurumdan.
Yarın suçunu itiraf etmen için sana son bir imkan vereceğim Ertuğrul. Sakın bu sözümü unutmayasın. Götürün! Gizli geçit kalenin içinde ikiye bölünür. Bir yol zindana doğru, bir yol da avluya doğru gider. Zindana giden yol çok uzun mudur? Çok da uzun sayılmaz. Atik davranırsak nöbetçileri hemen bertaraf ederiz. Ünalp o geçidi keşfetmiş midir? Bilmesi mümkün değildir beyim. O vakit Artuk Bey, Turgut Bey'i, Bamsı'yı gizli geçitten gelip kurtaracağız. Ve geldiğimiz gibi de döneceğiz. Ya sonrası beyim? Sonrası... Sonrasında yolumuz çetindir kardeşler. Dağda düzde kurtlar gibi gezeceğiz. Elimizde pusat, at üstünde uyuyacağız. Gerekirse aç, gerekirse susuz kalacağız. Lakin devletin koynuna sızmış yılanların elinden kurtaracağız. Şimdi bugün burada herkes ant versin. Devletimiz için, yurdumuz için, kanımızın son damlasına dek mücadele etmezsek, gök pusatlar bedenimize girsin. Kızıl kanımıza bulanıp çıksın. Gök girsin, kızıl 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 çıksın. Mahberi Hatun Hazretleri. Destur var mıdır sultanım? Gelsin. Beni görmek istemişsin şehzadem. Çaşnigir Nasurettin Ali. Sultan olur olmaz Emir Saadettin'i affedip Çaşnigir Nasurettin'in makamlarını yükseltmemi istedim benden. Ne demek istersin oğul? Babam. Emir Saadettin'i azledip sürgün ettiğinde şüpheler içindeydi. Hepsi Ertuğrul ve Tekfur eskisi Ares'in iftiralarıydı. Hainin kim olduğu ortaya çıktı. Hala neyin peşindesin sultanım? Emir Saadettin'le aranda ne bağ var ana? Bana hakikati söyle. Emir Saadettin, sultanımız senelerce hapis yatıp çıktığından beridir ona hizmet etti. Ömrünü ona ve devletimize adamıştır. Dahası yassı çemen... Yeter!